8:30 we finish with everything. So Thursdays you usually have a kirtan program, right? Perşembeleri genelde bir kirtan programımız oluyor, değil mi? So therefore we are setting the topic today of the holy name. O yüzden bugün konumuzu kutsal isimlerin zikredilmesi olarak belirledik. And before we want to start with that, we do want to say a few things on the occasion of the departure of His Holiness Kadambakana Swami. Ve bu konuya başlamadan önce de aramızdan ayrılmış olan Kadambakana Swami'nin ayrılışıyla ilgili olarak birkaç söz söylemek istiyorum. Of course, the departure of a devotee is always very sad, but then also it is a very glorious occasion as well. Tabii ki bir adamın aramızdan ayrılışı çok üzüntü verici ama aynı zamanda bu çok muhteşem bir olay. Because we know that he is joining Krishna's eternal pastimes in his abode. Çünkü biliyoruz ki o Krishna'ya ebedi mekanındaki keyif dolu meşgalelerine katılmak için onun yanına gidiyor. But at the same time his departure is a great loss for our ISKCON society. Ama aynı zamanda onun kaybı bizim için, onun ayrılışı bizim için büyük bir kayıp, yani ISKCON topluluğu için. So over the years I had the good fortune of having quite a bit of his association. Yıllar içerisinde onun birliklerine sahip olma tarihine sahiptim. Especially also during pandemic, because we both were stuck in Europe, mainly in Germany. Özellikle de pandemi sırasında, çünkü ikimiz de Avrupa'da, yani Almanya'da kalmıştık. And he often came to Simhachalam, where he has a lot of disciples. Ve o sıklıkla birçok öğrencisinin olduğu Simhachalam'a geliyordu. And I was also taking shelter of Lord Nrsingadev during this time. Ben de bu süre boyunca Ravzi Nrsingadev'e sığınmıştım. Yes, I remember we even had one Yasa Puja there. Orada bir Yasa Puja kutlaması yaptığımızı da hatırlıyorum. Yes, so we can really say Maharaj led a very glorious life in full dedication to Srila Prabhupada's mission. Biz Maharaj'ın Srila Prabhupada's misyonuna tam olarak adanmış bir şekilde çok harika bir yaşantı sürdüğünü söyleyebiliriz. For many years he was the temple president in Vrindavan. O uzun yıllar boyunca Vrindavan'da tapınak başkanıydı. In the beginning he was married then also. Başlangıçta o evliydi. And then he faced some challenging moments there because some attempt was made to shoot him. Ve sonra orada bazı kendisini zorlayan durumlarla karşılaştı ve ona bir öldürme teşebbüsü olmuştu. So he received a bullet into his back. Arkasına bir kurşun saplanmıştı. And I remember hearing that actually at that time already he temporarily left his body and saw himself lying there. Ve o zaman o olay gerçekleştiğinde bedeninden ayrılıp kendisini orada yatarken geçici bir süre için gördüğünü duydu. But then by Krishna's mercy he re-entered his body and survived and recovered. Ama Krishna'nın merhametiyle tekrar bedenine girdi, hayatta kaldı ve devam etti. Anyway, to be temple president in Vrindavan in those days especially also, it is a very challenging service. Ve o günlerde Vrindavan'da tapınak başkanlığı yapmak da çok zor bir hizmetti. So then he took up another challenging service of building the Prabhupada Samadhi in Mayapur. Ve sonra Mayapur'da Prabhupa'nın samadhisini inşa etmek gibi yine çok zor bir hizmeti üstlendi. Yes, and anybody who has spent a little bit of time in India might have that experience that to achieve anything in India is a real challenge. Hindistan'da biraz zaman geçirmiş olan bir kişi bunu fark etmiş olabilir. Yani Hindistan'da herhangi bir şey başarmak oldukça zorlayıcı olabiliyor. Yes, so Maharaj was personally supervising the whole construction of this wonderful monument of Prabhupada Samadhi. Bu Prabhupa'nın harika samadhisini Maharaj kişisel
falan yönetti. Yes, so and as a guru and sannyasi, he was really attracting a lot of conditioned souls to Lord Chaitanya Sankirtan movement. Bir guru olarak ve bir sannyasi olarak birçok koşullanmış olan ruhu Rabbi Chaitanya'nın Sankirtan hareketine cezbetti. His kirtans were very dynamic and powerful and very melodious and attractive. Onun kirtanları çok dinamikti, çok hareketliydi, çok cezbediciydi, çok melodikti. And also his classes were very deep and thought-provoking. Onun verdiği dersler de çok derindi ve çok insanı düşündüren derslerdi. Yes, and well, he has a lot of disciples in Australia, in South Africa, in England, London. Avustralya'da, Güney Afrika'da, İngiltere'de, Londra'da çok öğrencileri var. All around Europe. Ve Avrupa'nın her yerinde de. In fact, some of you may know that in Europe we had a powerful leader in the past, Harikesh, former Swami, who is not there anymore. He had to step down. Belki bazılarınız biliyordur, Harikesh isimli bir Swami vardı. Sonra hareketten ayrıldı Avrupa'da. So His Holiness Kadambakana Swami, he really brought some fresh energy into that whole zone, which was pretty devastated at some point after this previous leader had to step down. Önceki lider görevinden ayrıldıktan sonra oldukça büyük bir boşluğun oluştuğu o alanı aslında Kadambakana Swami gerçekten tekrar canlandırmıştı. So I had to actually, I could witness, you know, what a destructive effect this fact had, and then how much this came and brought such vibrant new energy into the whole region, which really picked up the whole yatra again. O bölgede ben gerçekten buna tanıklık etme şansına sahiptim. Yani ne kadar bu durum büyük bir yıkıcı etki yaratmıştı ve sonrasında Maha gelip nasıl o bölgedeki ve o yatrayı nasıl tekrar toparlamıştı bunu görebiliyordum. Yeah, so in this way he really inspired hundreds and thousands of devotees worldwide in their practice of Krishna consciousness. Ve dünyanın genelinde de Krishna bilinci pratiklerinde yüzlerce, binlerce kişiye ilham oldu. So, and at the same time we say a glorious life is only glorious with a glorious departure. Ve biz her zaman bir yaşamın ancak muhteşem bir ayrılışla sonlandığında muhteşem bir yaşam olduğunu söylüyoruz. So he also taught us all how to leave this world in dignity and focus and faith in Krishna and Srila Prabhupada. Ve o bize de nasıl onurlu bir şekilde ve Krishna'ya inancını koyarak, ona bağlılık koyarak manevi öğretmeni Srila Prabhupa'ya bu dünyadan bir kişinin ayrılabileceğini gösteriyor. Yes, so he very consciously said farewell to all the different places where he was serving and then coming to Vrindavan and just putting his life in Krishna's hands. O bilinçli bir şekilde bütün hizmet yaptığı yerlere gitti ve oradaki kişilerle vedalaştı. Sonra Vrindavan'a geldi ve kendisini Krishna'nın ellerine bıraktı. Yes, so we will all remember him very fondly, and yes, his departure is a big loss because we have lost a stalwart soldier in Prabhupada's army. Biz onu her zaman çok hoş bir şekilde hatırlıyoruz ve bu bizim için gerçekten büyük bir kayıp. Çünkü o Srila Prabhupa'nın ordusundaki çok güçlü bir askeriydi. Would you like to say something? Şu an bir şey söylemek ister misin? Yeah. I was thinking, what a glorious life, what a glorious departure. Ben de bunu düşünüyorum. Ne kadar muhteşem bir yaşam, ne kadar muhteşem bir ayrılık. Who can get this mercy
to depart like this, because as you said, he was going everywhere that he was serving and saying farewell to all his disciples and friends. Yani bunun dışında da nasıl bir kişi böyle bu şekilde ayrılacak bir merhamete sahip olabilir? Yani o gerçekten dediğim gibi bütün hizmet yaptığı yerlere gitti, oradakilerle vedalaştı, sonra Vrindavan'a döndü. And he was in Vrindavan with his spiritual master. Kendi manevi öğretmeniyle Vrindavan'daydı. And surrounded with God brothers and God sisters, prayers. Yani ve etrafında da can kardeşlerin dualarıyla çevrelenmiş durumdaydı. How many of us will live like this? Aramızda kaç kişi bu şekilde ayrılacak? So he was very special. O çok özeldi. And he left us so much inspiration, and he will continue doing that. Bize çok ilham bıraktı ve bunu yapmaya devam edecek. And his disciples and ISKCON devotees will continue get inspiration. Onun öğrencileri ve ISKCON'daki adamlar ondan ilham almaya devam edecekler. Just one thing I was also thinking, this is dark age of Kali Yuga. Sadece düşünün tek bir şey vardı. Bu Kali Yuga'nın karanlık çağı. And he was shining star. Ve o da burada parlayan bir yıldızdı. He was giving light everywhere, wherever he was going. Gittiği her yere o ışığı saçıyordu. Let's just miss him. Biz onu özleyeceğiz. So ISKCON Swami Maharaj ki. He also wrote a few books too. Yes. Birkaç kitap da yazdı kendisi. Not that I have read any, I have to admit. Nor do I know the titles now, but I have seen. Yes, we have. Yani başlıklarını bilmiyorum ama kitapları gördüm. Yes. So we can also dedicate the kirtan tonight to his honor and pray and remember him. Pray for him. Bugünkü yapacağımız kirtanı da ona adayabiliriz ve ona hatırlayabiliriz ve onun için dua edebiliriz. Okay, so let us turn to our topic of the holy name. Şimdi konumuza geri dönebiliriz. Kutsal isimler konumuz. Let me begin by sharing that this is one of my my missions and convictions. Şunu söylemekle başlamak istiyorum. Bu benim misyonlarımdan ve yani ikna olduğum konulardan bir tanesi. That I feel an urgent need to try and inspire devotees to make a conscious effort to get on deeper levels of chanting. Mantrayı söylemeyi daha derin seviyelere taşımak konusunda yani adananlara ilham verme ve onlara yani bu bilgiyi vermeyi gerçekten çok acil bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yes, therefore I do like to conduct holy name retreats. O yüzden de kutsal isim inzivaları düzenliyorum. The most beautiful experience is in Ekachakradam, Lord Nityananda's appearance place. Ve bunun en güzel deneyimlerden bir tanesi ISKCON'da oluyor. Avustralya'nın belirlediği yerde. Yes, every year I conduct a retreat over Christmas there. Yılbaşında her sene orada bir inziva düzenliyorum. I booked already the place for this year from 23rd to 27th of December. Bu yıl içinde rezervasyonumu yaptım 23 Aralık'tan 27 Aralık'a kadar. So if you ever want to have a really deep and sweet experience, then please come and join us there. Gerçekten derin ve tatlı bir deneyim yaşamak istiyorsanız gelin ve biz orada katılın. Just being 4 nights in Ekachakradam, this in itself is such a great blessing. Yani sadece ISKCON'da 4 gece geçirmek bile kendi başına çok büyük bir takdir. Who has been to Ekachakra? ISKCON'da kim bulundu? Yeah. Oh, please come. It's really something out of this world. Lütfen gelin. Bu gerçekten bu dünyanın dışından bir deneyim. Ekachakra is about 5 hours or 4 hours by bus from Mayapur. Mayapur'dan 4-5 saatlik bir yolculukla gidiliyor. And
perfect place for a holy name retreat. Ve orası da kısa isim inzivası için böyle mükemmel bir yer. Because it is in seclusion. Çünkü çok Yes. izole bir yerdi. Yes, and there's even not so much network there either. Çok fazla network de yok orada. Which makes it even a better place for a holy name retreat because you can't be distracted with your mobile phone. Ve kısa isimler inzivası için bu daha da iyi bir yer haline getiriyor. Çünkü telefonlar dikkatinizi dağıtamıyor bu konuda. Yeah, so all you have to do is register on my website and be in Mayapur at the right time, and I arrange everything else. Sadece benim web sitemdeki kayıt olabilirsiniz ve doğru zamanlamaya Mayapur'da olursanız ben geri kalan her şeyi organize edeceğim. Yes. So in any case, let us begin by remembering that this chanting of the holy name is actually a very deep secret, a very deep science. Şuna başlayabiliriz. Aslında kutsal isimleri söylemek ve onları zikretmek çok derin bir bilim. And very often we take this very lightly and cheaply. Ve biz bunu genelde çok basite indirgiyoruz ve çok ucuzlaştırıyoruz. Actually, any activity we do very regularly, every day, very easily overfamiliarity enters. Ve genelde düzenli olarak yaptığımız her faaliyet için bu geçerli olabilir. Gittikçe böyle çok aşinalık kazanıyoruz. So overfamiliarity means that we basically lose respect for the activity we do. Ve bu aşırı derecede aşina olma hali de aslında yaptığımız faaliyete karşı duyduğumuz saygıyı kaybetmemiz anlamına geliyor. And we take it very lightly and cheaply. Ve o çok hafife almaya ve çok ucuz görmeye başlıyor. And then very easily the chanting of our japa becomes mechanical. Ve çok kolaylıkla da mantrayı söyleme şeklimiz mekanikleşebiliyor. And our main goal is to simply finish these rounds. Ve amacımız da sadece bu türleri bitirmek olabiliyor. To somehow get them done. Bir şekilde bunları bitirmek. And our joy comes from, thank God I finished. Ve mutluluğumuzun da nedeni o. Yani çok teşekkürler, nihayet bitirdim oluyor. And it does not come from actual chanting of the holy name. Ve aslında mutluluğumuz gerçekten kutsal ismini söylemekten gelmiyor. Yes, so therefore it really requires some ongoing effort to get on deeper levels of chanting. Ve daha derin seviyesine ulaşabilmek için mantra söylemenin gerçekten bu bilinçli bir çaba gerektiriyor. And this is so in japa as well as in kirtan also. Bu hem japa hem de kirtan için geçerli. Yes. Very easily we lose taste for chanting unless we get on deeper levels of understanding. Eğer onu daha derinlemesine bir seviyede anlamaya başlamazsak çok kolaylıkla biz bu kutsal isimlere karşı duyduğumuz tadı yitirebiliriz. Let me ask you, what do you think is more important, japa or kirtan? Size bir şey sormama izin verin. Japa mı daha önemli sizce, kirtan mı? Difficult question. Difficult question. Japa. Japa. Yours, it's the same thing. What's the difference? Japa is more difficult. Japa requires more endeavor, more. Yeah, so in japa we establish this connection personally, individually with Krishna. Japa yaptığımızın farkını, yani Krishna'ya olan o bağ daha kişisel bir seviyede kuruyoruz. And most people find this more austere, more work. Ve birçok kişi için bu daha çok iş anlamına geliyor, daha zorlayıcı bir şey. And then kirtan is more spreading the holy name. Kirtan ise daha çok kutsal isimleri yaymak. There's more the benefit of others there. Bu daha çok diğerlerine fayda sağlayan bir şey. So interesting to understand that actually japa sets the foundation to spiritually powerful kirtan. Ve bu aslında anlamamız gereken bir şey. Yani spiritüel anlamda güçlü bir kirtanın temelini
iyi bir cephe oluşturuyor. Because unless we establish our connection with Krishna in japa individually, Çünkü eğer biz Krishna'yla ilişkimizi cephe sırasında yani kişisel olarak oluşturmamışsak easily kirtan becomes just some nice music. o zaman da kirtan kolaylıkla yani güzel bir müzik haline gelebilir bizim için. Yes, but kirtan is much more than nice music. Ama kirtan yani hoş bir müzikten çok daha fazlasıdır. But kirtan offers more external distractions. Ama kirtan bizim dışsal olarak daha fazla dikkatimizin dağılmasına neden olabilir. There's the tune, Bir melodi vardır. then there's the rhythm, Bir ritim vardır. then there's the instruments, Sonra aletler vardır. then there's the audience. Sonra seyirciler vardır. So all these things can easily distract us from connecting with with the Lord. Rab'le olan bu bağlantımızı kurma konusunda bütün bu şeyler bizim dikkatimizi dağıtabilir. Yes. So therefore, as we establish our connection with Krishna in japa, we are also able to have that connection when leading kirtan. Yani eğer biz Krishna'yla bağlantımızı cephe sırasında kurmuşsak o zaman kirtanı da liderlik ederken bu bağlantıyı koruyabiliriz. Yes. So and now, what sets the foundation to japa? Peki cephanın temelini oluşturan şey nedir? What do you think? Ne düşünüyorsun? Attention. Shraddha. Shraddha, faith. Faith. So we're not wrong, but more directed towards our sadhana. So japa is the foundation to kirtan. So what's the foundation to? Sadhana. Sadhana is the whole thing. Morning, we talked about before Mangala. You were saying foundation. Yes, in one sense, but Yani, now more kirtanın temeli cepha dedik. more in Cephanın general temeli terms. Attention. sadhana. Yes. Ama daha özel olarak düşünmemiz lazım. Connection, I mean. Think more of the aspects of sadhana. Sadhana'nın yani boyutlarıyla ilgili olarak düşünün. Reading, Reading, Shravana. yes. Prabhupada's books, Prabhupa'nın kitapları. yes. By hearing again and again, by reading Prabhupada's books, we establish the sambandha gyan in our heart. İşte Prabhupa'nın kitaplarını okuyarak ve ondan duyarak gittikçe kalbimize bu sambandaki yanının yerleştiğini görüyoruz. So sambandha gyan means that we understand who am I, who is Krishna, what's this whole material world all about. Sambandaki yan demek Krishna kim, ben kimim ve bütün bu madde dünya neyle ilgili bunu anlamak demek. Yes. So as we hear and read Prabhupada's books again and again, that becomes very firmly established in our heart. Biz şimdi Prabhupa'nın kitaplarını okudukça ve onları tekrar duydukça bu gittikçe daha sıkı bir şekilde kalbimizde yerleşir. The understanding that we do have an eternal loving relationship with the Lord. Ve biz yani Rab'le olan bu ebedi ilişkinin aslında temelini anlamaya başladık. Yes, and as this knowledge and understanding is deeply realized, Ve bu bilgi ve bu anlayış da gittikçe daha derin bir şekilde fark edildiğinde then it becomes very natural to actually, when we chant japa, to really turn to Krishna and call out feelingly to Him. o zaman biz cephe sırasında Krishna'ya döndüğümüzde bunu gerçekten hissederek Krishna'yı çağırabiliriz. So, and that makes our japa deep and prayerful. Ve bu da bizim cephemizin daha derin ve dua halinde olmasını sağlar. So, and when our japa is deep and prayerful, then that empowers our kirtan. Ve bizim cephemiz de bu şekilde derin ve dua şeklinde olduğunda bu bizim kirtanımızın da daha güçlü olmasını sağlar. So let us begin by
saying a few little things about chanting japa. Ve şimdi japa ile ilgili birkaç noktadan bahsederek başlayalım. Yes, I'm just thinking maybe we can even do one little japa exercise. Belki Yes. bir küçük japa egzersizi yapabiliriz diye düşünüyorum. Okay. Yes. So as we said, this over-familiarity in our chanting of japa is a big problem. Biz bu aşırı derecede aşinalık kazanmanın japamızı yaparken bir problem haline gelebileceğine bahsettik. That our japa easily becomes mechanical, some routine thing. Bizim japamız kolaylıkla mekanik bir hale gelebiliyor ya da bir rutine dönüşebiliyor. And we actually forget what we really do when we chant. Ve yani mantra söylerken gerçekten ne yaptığımızı unutabiliyoruz. I'm sure we have all heard many times before that Krishna and His holy name are non-different. Eminim birçok kere daha önce bunu duymuşuzdur. Krishna kutsal isimlerden farksızdır. So Krishna, by His unlimited mercy, He extends Himself into the material world by giving us His holy name. Krishna sınırsız merhametiyle kendisini bu dünyada kutsal isimler aracılığıyla yayar. And by chanting the holy name, we can get exactly the same benefit as meeting Krishna face to face. Ve kutsal isimleri söylediğimizde Krishna ile yüz yüze olduğumuzda sağlayacağımız faydanın aynısını sağlarız. So that is quite amazing if we think about it more deeply. Ve bunu biraz daha derinlemesine düşündüğümüzde bu aslında inanılmaz bir şeydir. Who wouldn't want to meet Krishna face to face? Kim Krishna ile yüz yüze karşılaşmak ister? I'm sure if we would announce that, you know, then so many people would be here. Bunun duyurusunu yapsaydık eminim çok kişi gelmiş olurdu şimdi. And we all know how important association is. Biliyoruz ki birliktelik ne kadar önemli bir şey. When our guru comes, we are all so keen to get at least some moments of association. Gurumuz geldiğinde ona en azından ufak da olsa bir an geçirebilmek için çok istekli oluyoruz. Yeah, so by chanting the holy name, we can actually get personal association with Krishna himself. Ve biz kutsal isimleri söylerken Krishna'nın kendisiyle kişisel bir birliktelik kurma şansına sahibiz. But of course, it depends how we receive him. Ama bu tabii ki bizim onu nasıl karşıladığımıza bağlıdır. So we can imagine if we invite our guru to come and visit our home. Yani bizim gurumuzu gelip evimizde bizi ziyaret etmek için davet ettiğimizi düşünelim. But then when he comes, we turn our back to him and we ignore him. Ama geldiğinde ona sırtımızı dönersek ve onu görmezden gelirsek And we keep ourselves busy with more important things. ve kendimizi daha önemli şeylerle meşgul etmeye devam edersek. So obviously, if we give such a reception to our guru, we wouldn't get any benefit. Tabii ki gurumuzu bu şekilde karşılarsak ondan hiçbir fayda elde edemeyiz. We can't even call it associating with him. Yani buna biz bir birliktelik kurma bile diyemeyiz. Yes, because we are not even mindful of his presence. Çünkü onun varlığını bile dikkate almıyoruzdur. And we probably also get some reactions for it. Muhtemelen bundan dolayı bazı tepkilerle de karşılaşacağız. Because it's a very disrespectful and inattentive way of receiving him. Çünkü onu karşılamanın çok saygısızca ve çok dikkatsizce bir şeklidir. Yeah, so you may know that there's 10 offenses to chanting the holy name. Bunu belki biliyorsunuzdur. Kutsal isimleri söylemenin 10 tane kabahat var kutsal isimlere karşı işlenebilecek olan. And then Bhakti Thakur says there's also an 11th offense, Bhakti Thakur da 11. kabahatten bahsediyor. which is Inattentive. to be inattentive while chanting. Bu da kutsal ismi söylerken dikkatimizi vermemek. So he says this inattentive chanting, or this inattentiveness in chanting, is the root cause to all other 10 offenses. Ve kutsal isimleri söylerken bu şekilde dikkatsiz olmak aslında bütün diğer kabahatlerin kökenidir diyor Bhakti. So, and I
like to get a deeper understanding what this inattentiveness is. Ve ben bu dikkatsizliğin aslında ne anlama geldiğine dair daha derin bir şekilde düşünmek istiyorum. After all, it is the root cause of all the other offenses. Nihayetinde düşündüğümüzde bu diğer tüm kabahatlerin kökenini oluşturuyor. So let's try to understand a little more deeply this root cause. Şimdi bu kök nedeni anlamak için biraz daha derinlemesine bakalım. So this inattentiveness takes place on 3 levels. Bu dikkatsizlik aslında 3 farklı seviyede gerçekleşir. On the level of the body, Bu bedensel seviyede olabilir, on the level of the mind, zihinsel seviyede olabilir and what's the third level? ve 3. seviyededir. On the level of Words, Soul. actions. of Body, heart, mind. one. Say one, not all of it. He We said said body, body, mind, and heart. heart. Yes, body, mind, and heart. Kalp, kalpte de 3.'si. Yes. And of course, Kalp. the attentiveness or inattentiveness on the level of the heart is the most crucial one. Ve tabii ki kalp seviyesindeki dikkatsizlik de bunların içinde en önemli olanı. So inattentiveness on the level of the body means that we do so many other things while chanting. Beden seviyesinde dikkatsiz olmak demek, yani mantra söylerken birçok farklı faaliyetle meşgul olmak demektir. Let me ask you, what are your favorite ways of inattentive chanting? Şimdi sorabilirim, sizin en sevdiğiniz yani dikkatsizce mantra söyleme yollarınız neler? Walking japa, Walking while chanting. not sitting. Yani yürümeden ama, oturmadan ama yürüyerek mantra söylemek. Well, let's specify this a little more, Biraz da yani bunu... because even Prabhupada was pacing up and down, so it's not that walking is automatically inattentive. His japa and my walking japa is very different. Daha spesifik bir hale gelecek olursak, Şila Prabhupada da yani mantra söylerken gidip geliyordu. Yani yürümek tek başına aslında dikkatsiz olmak anlamına gelmiyor. Well, what makes it inattentive is when we get too distracted with our surroundings when we walk. Yani yürürken eğer etrafımızdaki şeyler çok dikkatimizi dağıtıyorsa o zaman bir dikkatsizlik ortaya çıkıyor. Like even japa walks, we have to be very careful that we are not in the mood of passing this boring japa time in a more pleasing way by going to all different places and look at the birds and the bees and the flowers and all that. Yani bu japa yürüyüşü konusuna dikkat etmek gerekiyor. Bu bizim için bu sıkıcı japa zamanını biraz daha eğlenceli bir şekilde geçirmek için bir yol haline gelmemeli. Yani bir yere gidip hoş bir yerde kuşlara, böceklere vesaire ağaçlara bakmak için olmamalı. Yes, but a very common thing is to Japa. let me get my feedback. Yeah, very common thing is to be on the phone while chanting. Ama daha yani genel olarak karşılaştığımız bir şey de bir yandan telefonla konuşuyor olmak. We may even think, oh, it is Krishna's special arrangement that we have this finger poking out of our feedback. What's up, Japa? Bunu yani Krishna'nın özel merhameti olduğunu düşünerek bu parmak dışarıda kaldığı için. So we can still scroll up and down on our phone and type a few messages there while we are chanting. Merhamet sayesinde mantra ederken hala WhatsApp mesajlarımıza bakabiliriz ve telefon ekranını ileri aşağı yukarı oynatabiliriz. I think I mentioned already that I live without a mobile phone. Belki bunu söylemiştim, ben telefonsuz yaşıyorum. Yes, just to minimize all these distractions which easily enter our devotional life. Yani bizim Adanma hizmetimizde kolaylıkla girebilen bu aslında dikkat dağıtıcı unsurları azaltmak için bunu yapıyoruz. And the phone is really one of the main and foremost distractions.
Ve telefon gerçekten bu yani dikkatimizi dağıtan şeyler içinde en önde geliyor. And in the Holy Name retreats, I usually request people to either switch off their phone for 3 days or even hand it in to me. Yani Hindistan isim inzivalarında insanlardan 3 gün boyunca telefonunu kapatmalarını rica ediyorum. Neden? Hatta bana vermelerini istiyorum. But hardly anybody is able to separate from their phone for 3 days. Ama Yes. çok nadiren yani bir kişi 3 gün boyunca telefondan ayrılabiliyor. Yes, people are so addicted to having this phone in their pocket, they can't live without it. İnsanlar ceplerinde bir telefonla yaşamaya o kadar bağımlı hale gelmiş durumdalar ki onsuz yaşayamıyorlar. Also, a common form of inattentiveness is that two people meet, both have their hand in the japa bag, and they talk and chant back and forwards, you know. Daha genel bir yolu da bu dikkatsizliğin. İki kişinin ellerindeki capa torbalarıyla karşılaştıklarında bir yandan konuşup bir yandan mantra söylemeye devam etmeleri. Yes, you say something, the other person answers. Sen bir şey söylüyorsun, o cevap veriyor. No, the other person chants. Sen konuşurken o mantra söylüyor. And then the other person answers, and you chant a few mantras. Sonra o diğeri cevap verirsen birkaç mantra söylüyorsun. And if the other person gives a long answer, oh, then you can squeeze in so many mantras. Ve diğerini ver cevap uzun bir cevap olursa sen bayağı bir mantra söyleyebilirsin o arada. But if it's a short answer, oh, what a shame, only one mantra you can squeeze in. Ama kısa bir cevap verdiyse sadece bir mantrayı sıkıştırabilirim şimdi. So like that it goes back and forwards, and then you're surprised, oh, it took me 40 minutes to chant one round. Bu şekilde gidip geldikten sonra çok şaşırabilirsiniz. Nasıl oldu da yani 40 dakika sürdü bir tur yapmam diye. Yes. Or people watch something on the screen, you know, while they chant. Ya da bazen insanlar mantra söylerken ekranda bir şeye bakıyor oluyorlar. Even if it is something Krishna conscious, still it is inattentive chanting. Bu Krishna bilinçli bir şey olsa bile baktıkları şey bu dikkatsizce mantra söylediği anlamına geliyor. Sometimes people chant japa in the back of a class. Bazen de insanlar bir derste arka tarafta oturup orada mantra söylüyor. Again, there is this mood of trying to maximize our time. Yine orada da bu zamanı maksimize etme yani That we think, oh, I want to attend the class, but I've got these rounds. Okay, let me just do both, chant them quietly and be in the class. Derse katılmak istiyorum ama yani capalarım da var, ne yapayım? İkisini bir arada yapayım o zaman. Hem orada oturayım hem de capamı yapayım. Yes, but this is inattentive chanting. Ama bu mantraya dikkatimizi vermemiz lazım. Or sometimes we may attend a kirtan and we sit and chant our last 2 rounds of the Bazen de biz kirtana katılıp sonra iki turumuzu öyle bitirmeye çalışıyoruz. Yes. So again, there's this mood of, you know, passing this boring japa time in a more pleasant way by attending a nice kirtan at the same time. Yine bu sıkıcı capa zamanında güzel bir şekilde geçiren bir yol oluyor bu da. Güzel bir kirtana katılmış oluyorsunuz bu sırada. Yes, or we may be going shopping, looking on the market for this and that, and chanting at the same Ya da time. alışverişe gidip dükkanlara bakarken bir yandan da capamızı yapıyor oluyoruz. Or people drive the car chanting. Ya da bazıları araba kullanıyorlar capalarını yaparken. Yes, and these days people also have the counters, you know, the clickers. Bugünlerde insanların bu zikir matikleri de var. Anybody here has the habit of chanting on the clicker? Buradaki yani I just want to show you. Why do you have that in your bag? So I caught you. I just brought for the sake of the class. derste örnek olması için getirdim ben bunu. Well, I hope after the session you will go to the ocean and throw it in the water. Ben umarım dersten sonra sen okyanusa gidin, denize gidip atarsın. Yes, because this clicker chanting, it's the safest way to cultivate inattentive chanting. Yani bu zikir matik aslında
dikkatsizce mantra söylemenin en güvenli yolu. I know one person, I'm not sure whether I should mention his name, one Maharaj. He calls the clicker chanting demoniac. Bir tane Maharaj tanıyorum, o yani bu zikirmatikte mantra söylemenin çok şeytani bir şey olduğunu söylüyor. Yes, because you know you can chant with the left hand, right hand, dirty hand, doesn't matter. It's stainless steel. Sağ elle yapabilirsin, sol elle yapabilirsin, kirli elle yapabilirsin. Sonuçta paslanmaz çelik. And you don't even have to finish one round, you know? Yeah. Bir türlü bile bitirmen gerekmiyor. And in the evening you just take the calculator divided by 108. Oh, so many rounds I've chanted. Akşamda hesap makinesini alıp 108'e bölebilirsin. O ne kadar çok sürüyorsun. Yeah, I mean, it's nonsense. Bu saçmalık. If we can't chant on our beads, it's the wrong time for chanting. Eğer biz yani mantrayı tespitlerimize söylemiyorsak bu demek ki mantra söylemek için uygun bir zaman değil. Actually, I have to tell you one funny story. Aslında bize komik bir hikaye anlatmam lazım. It was actually in Ukraine, I believe. Sanırım bu, inanıyorum ki Ukrayna'daydı. I was giving a lecture Bir ders veriyordum. with translator, Bir çevirmenle beraber. and while I was speaking, Ben konuşurken I could hear some clicking noise. zikirmatik sesi duyuyordum. And I was looking around, where is this coming from? Ve etrafa bakıyordum, nereden geliyor bu ses diye. And my translator was clicking away there and chanting while I was speaking. She was chanting on her clicker, her japa. Ben konuşurken çevirmenin zikirmatikte mantığını söylüyordu bir yandan. And of course she was chanting in her mind like Haridas Thakur, a very advanced level. Peki o zihninden söylüyordu mantığını çok ilerlemiş bir seviyede olduğu için. Yes. Biraz takır gibi. All we could hear is the clicking noise. Sadece tek duyabildiğim bu. Zikirmatiğin sesi. He's giving you the clicker to try it. She must be very talented. Huh? She must be very talented translating Japan. Multitasking. See, we women are very good at multitasking. You know? Çok işi bir arada yapma konusunda çok Mothers need that ability to multitask. annemle bu böyle bir beceri geliştirmesi gerekiyor. Yeah, so I mean, sometimes you come across all kinds of unusual situations. Bazen çok yani sıra dışı durumlarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Even chanting on public transport is also, as a rule, pretty inattentive. Yani genel olarak, kural olarak aslında toplu taşıma aracında cephe yapmak da dikkatsizce cephe yapmak oluyor. Again, I want to tell you a funny story. Yine komik bir hikaye anlatmak istiyorum. Again, coming from Ukraine. Yine Ukrayna'dan geliyorum. One devotee was telling me in a Holy Name retreat in Ukraine how he was traveling on public transport in the train. Ukrayna'daki bu kutsal isim inzivası sırasında bir Ukraynalı Adanma bana toplu taşıma aracında nasıl seyahat ettiğini, trenle nasıl yolculuk ettiğinden bahsediyordu. And opposite him were some non-devotees sitting. Onun karşısında Adanma olmayan birileri oturuyormuş. So and he was trying to chant his rounds, holding his hand there in front of his mouth and very quietly. Ve elini ağzıyla kapayarak eliyle yanlarını kutsal isimleri söylemeye çalışıyormuş. So and then he heard the conversation of these two fellows sitting opposite him. Ve sonra karşısında oturan o iki kişinin arasındaki konuşmayı duymuş. So and one was saying to the other, look at this little bag. What has he got in this little bag there? Birisi diğerine demiş ki, onun şu torbasına bak, o torbasında ne var acaba? And then the other one was saying, yes, look, something is moving in this little bag. Demiş ki bak, torbada bir şey hareket ediyor. And then the other one was saying, yes, and can you hear this noise? Ve sen bu sesi
diye bir ses geliyor. And then the other one was saying, yes, it sounds like birds twittering. Öteki de demiş, evet kuş sesine benziyor. And then the conclusion was, he must have some little birds in his bag that are twittering. O sorunun içinde birkaç kuş olması gerektiği sonucuna varmışlar. So how can you know, chant attentively, feelingly call out to the Lord if you have people around like this wondering what the hell is he doing, you know? Etrafımızda böyle insanlarla çevik olduğumuzda ve onlar da ne yapıyor acaba ya diye düşündüklerinde yani Rabbi böyle dua eder ve sesine bir şekilde nasıl ulaşabiliriz? Actually, one devotee told me how he was chanting at the departure gate at the airport. Bir adam da bana havaalanındaki çıkış kapısına nasıl cephe yaptığını anlatıyor. And he was walking up and down, chanting, yürüyerek gidip geliyormuş. and they wouldn't let him on the plane. Ve ona uçağa binmesine izin vermemiş. Yes, they thought he was psyching himself up for a suicide attack on the plane. Onun yani bir intihar saldırısı yapacağı sonucuna varmışlar. Yes, it was a few years ago when this was a pretty popular thing to do, you know, to get on the plane and blow up the plane. Yani birkaç yıl önce bu çok popüler bir şeydi. Uçağı binip orada uçağı bir şekilde bombalamak. Yes, so they did let him on the plane. He had to fly the next day. Yes. Bir sonraki gün uçak uçmak zorunda kaldı. Onun uçağa binmesine izin vermemişler. Yes, so people have no clue what this chanting is, you know. İnsanlar mantra söylemenin ne anlama geldiğini bilmiyorlar. And therefore very difficult to really chant attentively in public. O yüzden toplum içerisinde çok dikkatli bir şekilde mantra söylemek çok zor. Because we always have to be conscious of our surroundings and what people think and whether they look or hear and you know. Hep etrafımızda olup bitenlere çok dikkat etmemiz gerekiyor. İnsanlar ne düşünüyorlar, ne yapıyorlar, ne konuşuyorlar. Anyway, so there are so many ways of inattentive chanting on the level of the body. Ve bedensel düzeyde bunun gibi birçok farklı dikkatsizce mantra söyleme şekli var. So inattentiveness on the level of the mind. Zihin seviyesindeki dikkatsizlik nasıl oluyor? It basically means that we use our chanting for a plan making session. Yani bu da bizim mantra söylediğimiz süreyi bir plan yapma seansına çevirmemiz anlamında. Maybe we plan the shopping list. Belki alışveriş listemizi hazırlıyoruz o sırada. Or the next preaching program. Ya da bir sonraki kısa isimleri ya da işte Krishna Or our trip to India. Ya da Hindistan'a yapacağımız yolculuk. Or who to marry and who not to marry. Ya da kiminle evlenip kiminle evlenmeyeceğimiz. Or whatever it may be. So many plans. Bunun gibi birçok farklı plan olabilir. And sometimes people say, whenever I chant, I get the best ideas. Bazen birbirleri bunu söylüyorlar yani. Ben ne zaman mantra söylesem en iyi fikirler o zaman geliyor bana. So they must be coming straight from Golokavandan. Yani bu fikirler direkt Golokavandan duyduğundan geliyor ondan diye düşünüyorlar. But no, unfortunately, it's the uncontrolled mind. Ama ne yazık ki bu böyle değil. Kontrol edemediğimiz zihnimizden geliyor. Yes, so the mind can take us all around the universe in our chanting. Mantra söylerken zihin bizi bütün evrende dolaştırıyor. We may be sitting there very, straight with straight back, closed eyes, but the mind can take us all around the universe. Yani çok dik bir şekilde bir yerde oturuyor olabilir ama zihnimiz bizi dünyanın her yerinde dolaştırıyor olabilir. Yes, so at the third and most crucial level is inattentiveness on the level of the heart. Ve üçüncü ve en önemli olan dikkatsizlik ise kalp seviyesindeki. Meaning that the heart is not involved when we chant. Bu da mantra söylerken kalbimizin buna dahil olmaması anlamına geliyor. But in order for the chanting to transform the heart, this is only possible if the heart is involved. Ama eğer biz mantra söyleyerek kalbimizi dönüştürmek istiyorsak bu ancak kalbimizi dahil ettiğimizde mümkün olacak bir şey. And actually the heart has to be involved in any kind of service, not only chanting. Ve yani kalbimizi sadece mantra söylerken değil, yaptığımız her hizmette
dahil etmeliyiz. That's why Krishna says, Satatam Kirtanam Yatantas Shadritavata. Always chanting my glories, endeavoring with great determination. Öyle Krishna bunu söylüyor, her zaman benim isimlerimi söyleyerek ve büyük bir kararlılıkla çaba vererek. Yes, so this endeavoring with great determination, this is what it means to serve with involving the heart. Büyük bir kararlılıkla çabalamak demek bu anlama geliyor aslında. Kalbimizi buna dahil etmek. That we give our very best in service. Yani hizmetimizi yaparken elimizden gelen en iyisini yapmak anlamında. That we serve with heart and soul. Kalbimizle, ruhumuzla bir şey yapmak. Only that kind of service mood transforms the heart. Sadece bu tür bir hizmet kalbi dönüştürür. Yes. So, and specifically in regards to chanting, Prabhupada has given us a very simple yet powerful analogy. Ve mantra söylemekle ilgili olarak da Şrila Prabhupada bize çok basit ama çok güçlü bir analoji verdi. What did Prabhupada say? How should we chant? Prabhupada ne dedi? Nasıl mantra söylemeliyiz? I'm sure you have heard it. Crying like a baby, calling out for Yes, we should cry out like a child helplessly, desperately cries for his mother. Biz aynı bir çocuğun yani umutsuzca, çaresizce annesini çağırması gibi bir mantrayı söylüyoruz. Yes. So this is easily said, Bu kolaylıkla söyleniyor. but let us be honest, are we really chanting like this? Ama dürüst olmak gerekirse biz gerçekten bu şekilde mi söylüyoruz mantrayı? No, Hayır, usually we aren't. genelde öyle değil. But one thing is interesting to see, that a child crying for his mother in desperation does not have the problem of a wandering mind. Ama annesine, yani çaresizce annesi için ağlayan bir çocuğun böyle bir problemi yoktu. Çok ilginç yani bunu gözlemleyecek olursak. Onun zihni her yerde dolaşmıyor. Right? Değil mi? Yes. The child will not say, this is strange, every time I cry for my mother, I'm thinking of so many other things. Yani bir çocuk hiçbir zaman bunu söylemiyor yani. Yani çok ilginç yani. Ne zaman annem için ağlayacak olsam, annemi çağıracak olsam, zihnimde bir sürü başka düşünce de oluyor. Where to play, what to play, with whom to play. Nerede oyun oynayacağım, nasıl oyun oynayacağım, kiminle oynayacağım diye düşünüyorum. Child does not have that problem. Bir çocuğun böyle bir problemi yok. Because in the child's mind there is no room for any other thought except, where is my mother? I need her right now. Çünkü bir çocuğun zihninde o anda bundan başka hiçbir düşünce olmuyor. Annem nerede? Anneme ihtiyacım var benim şu anda. That's what it means to cry out in desperation, in helplessness. Ve yani büyük bir kaygı içinde ve büyük bir çaresizlikle ağlamak bu anlama geliyor. Then there is no room for any other thought. Bu şekilde ağladığımızda başka hiçbir düşünce zihnimize gelemez. So this gives a clear understanding of the solution to the wandering mind. Ve bu da her yerde dolaşan zihne neyin çözüm olabileceğine dair bize çok iyi bir ipucu veriyor. That we have to involve the heart. Bunu yapabilmek için bizim kalbimizi buna dahil etmemiz gerekiyor. No use to engage in a boxing match with the mind. Yani bizim zihnimizle bir boks maçına girişmemize gerek yok. We have to involve the heart. Bizim kalbi dahil etmemiz lazım. Boxing match with the mind means that when the mind wanders, usually when we ask what do we do when the mind wanders, we hear the advice, pull it back and hear. Genelde zihnimiz bir yere doğru yönlendiği zaman onu geri çekmemiz gerektiğine dair bir tavsiye duyuyoruz. So of course this is very true, but it's not everything. Tabii ki bu çok doğru ama her şey değil. Because if we leave it at that, then we end up in the boxing match with the mind. Çünkü eğer biz o noktada bunu bırakacak olursak, zihinde devamlı bir boks maçına girişmiş gibi oluruz. Mind carries us away, okay, we pull it back in here. Yani zihin uzaklaşır, biz onu tekrar çekeriz. And mind again carries us away, we pull it back in here. Zihnimiz
bizi gene uzaklaştırır, biz onu tekrar geri çekiyor. So that's the boxing match. Bu da bir boks maçına dönüşüyor. But that's not going to lead us anywhere. Ama bu bizi hiçbir yere götürmeyecek. Solution is that we have to involve the heart. Bunun çözümü kalbimizi dahil etmektir. We have to scratch some feeling together there in our heart. Yani kalbimizde bir duyguyu yakalamamız gerekiyor. We have to mindfully turn to Krishna and feelingly appeal to Him. Yani bizim doğaydan bir şekilde ve duygularla yüklü bir şekilde Krishna'ya yaklaşmaya çalışmamız gerekiyor. Filling our chanting with longing for the relationship with Krishna. Ve Krishna'yla kurmak istediğimiz ilişkiye duyduğumuz arzuyla dolu olarak bunu yapmak. Yes, that we cry out to Krishna, Krishna, I know you are there, please accept me. Biz Krishna'ya bu şekilde seslenmeliyiz. Krishna, biliyorum oradasın, lütfen beni kabul et. There has to be some urgent longing there. Bizim gerçekten aciliyetini hissettiğimiz bir arzuya sahip olmamız gerekiyor. Rupa Goswami gives us this main and foremost qualification we need to have to develop pure bhakti, this longing, this lolyam. Ve Rupa Goswami bizim Adanma'ya ulaşabilmek için geliştirmemiz gereken en önemli niteliğin ne olduğunu bize söyledi. Yani bu arzuya sahip olmalıyız, lolyam. This greed for Krishna. Krishna'ya karşı, Krishna'ya bir sonsuz açgözlülük duymamız. And we express that in our chanting. Ve biz mantığı söylerken de bunu ifade ediyoruz. So maybe let us try this Belki bunu deneyebiliriz, pratik bir şekilde. for one round. Bir tur için, bir tur boyunca. Even if you did not bring your beads, no problem. Yani mantığı... We're not using the disco, no. İkimizde yapmayacağız bunu. Yani yanınızda değil de depolarınızda problem değil. No, we can either chant on our fingers, or if we don't know that, we simply chant, no problem. Parmaklarımızı sayarak bunu yapabiliriz ya da onunla yapamıyorsak problem değil. Sadece söyleyebiliriz mantığı. Yeah, so I can bring also from down some if you he's already running off getting his beads. I'd rather have everybody staying in here, not everybody running off. okay. I mean, or you want to get the beads? I don't know. I mean, you can just chant and we let you know when one round is finished. Yes. Ya sadece mantığı söyleyebilirsiniz bizimle. Bir tur bitince de size And devam ederiz. I have to warn you, I'm a pretty slow chanter. I need 10 minutes for one round. Ben bir tur için 10 dakika harcıyorum. Oldukça yavaş yapıyorum. So you may be finishing before me. Belki benden önce bitirebilirsiniz. So, well, where did he go? I wanted to hear the exercise. So let us chant one round, everybody at their own pace. Şimdi bir tur yapalım. Herkes kendi hızında yapabilir. Yeah, so let us chant one round, and we really, deep within our heart, we want to mindfully turn to Krishna. Ve biz kalbimizin derinliklerinde gerçekten farkındalıkla Krishna'ya döndüğümüzü düşüneceğiz. And we want to feelingly address Him. Ve hissederek ona sesleneceğiz. Krishna, I know you are there, please accept me. Krishna, biliyorum oradasın. Lütfen beni kabul et. We want to fill our chanting with longing for the relationship. Ve bu ilişki için duyduğumuz arzuyla mantığı söyleyeceğiz. Okay? And it can be helpful to close our eyes. Maybe we can even switch off one light to make it a little Gözlerimizi kapamak yardımcı more olabilir. subdued. Belki bir Yes. tane lambayı da ışığı da söndürebilir. Yes, if we close our eyes, then it's easier to put attention to hearing the sound. Gözlerimizi kapattığımızda sesi duymak için dikkatimizi daha iyi bir şekilde yoğunlaştırabiliyor muyuz? Also, the eyes are that sense perception which distracts us the most. Ve gözler de duyu organları içerisinde bizim dikkatimizi en çok dağıtıyor. So by closing our eyes, we shut off that distraction through the eyes. Ve bu şekilde dikkatimizin de dağılmasını engelleyeceğiz gözlerimizi kapatalım. Okay, let's try. Şimdi deneyelim.
Shri Krishna
Hare Rama, Krishna Krishna Krishna, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare. Rama. Hare Rama, Krishna Krishna, Rama. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. Krishna Krishna, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Rama. Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. Krishna Krishna, Hare Rama. Krishna Krishna, Hare Rama. Krishna Krishna, Hare Rama. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama. Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Hare Rama. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. Hare Rama. Krishna Krishna, Hare Rama. Hare Rama, Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Krishna Krishna, Rama. Krishna Krishna, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Rama. Krishna Krishna, Hare Rama. Krishna Krishna, Rama. Krishna Krishna, Rama. Hare Rama. Hare Rama. Krishna Krishna, Rama. Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama. Rama. Krishna Krishna, Hare Rama. Hare Rama. Krishna Krishna,
Gaura Premanandi. Maybe switch on the light record. Just to make sure you don't fall asleep here. So how did you go with your exercise? Did you find it easy? Nasıldı? Egzersizi nasıl buldunuz? Kolay mıydı sizin için? Very good. Well, very good. Was it easy? Kolay mıydı? Çok iyi. Yes. 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 It was easy. Kolay mıydı? Gerçekten mi? Most people say no, it's so difficult. Neden insanlar çok zor diyorlar? If you say it's easy, I'm asking you, what are you doing then in the material world? Kolaysa o zaman sana bu madde dünyada ne yapıyorsun diye sormalıyım. No, most people have that experience that it is very difficult, isn't it? Çoğu zaman insanların deneyimi böyle oluyor değil mi? Yes. Çok zor bir şey. Yes, let's be honest. Dürüst olmak gerekirse Maybe öyle. for 2-3 mantras it's easy and then whoops, the mind is carrying us away again. And then, oh yeah, hang on, pull it back to Krishna, call out, you know, like that. 2-3 tur belki iyi gidiyor sonra ama tekrar zihnimizi geri çekmemiz gerekiyor. Çünkü dikkatimiz dağılıyor. Yes, not easy to really helplessly cry out to Krishna. Bu gerçekten yani çaresizlik içerisinde Krishna'ya seslenmek kolay olan bir şey değil. The problem is that we don't feel helpless. Yani buradaki problem çünkü biz kendimizi çaresiz hissetmiyoruz. Yes, we don't really feel that we need Krishna. Biz gerçekten Krishna'ya ihtiyacımız olduğunu hissetmiyoruz. Yes, that we feel, oh, we have our life under control, everything is going very nicely. Evet, böyle hissediyoruz. Yani hayatımız kontrol altında, her şey çok güzel, hoş bir şekilde ilerliyor diye düşünüyoruz. Yes, and not so easy to really helplessly, desperately call out to Krishna. Ve gerçekten çaresizlik içinde, yani üzüntü içerisinde Krishna'ya seslenmek kolay bir şey değil. Why is it not so easy to feel helpless? Neden yani çaresizlik hissetmek o kadar kolay bir şey What do değil? you think? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? What makes it difficult? Bunu zorlaştıran şey ne? We think we are on top of everything. Kendimizi her şeyin üstünde And görüyoruz. what makes us think like this? False ego. False ego. Our constant companion and troublemaker. Böyle hissetmemi sağlayan şey de sahte ego. Evet, her zaman yanımızda olan. Exactly. That's why Mahaprabhu says, Trinada Pisanichina, that we can actually only chant the holy name in a humble state of mind. Ve o yüzden Chaitanya Mahaprabhu bizim devamlı olarak Hare Krishna mantrasını sadece alçak gönüllü bir ruh halinde olduğumuzda söyleyebileceğimiz. Yes, it's actually our pride which makes us not feel helpless. Aslında bizim bu çaresizliği hissetmemizi engelleyen şey kibirimiz. And exactly that's why sometimes Krishna sends some calamities. O yüzden de Krishna bazen bu felaketleri gönderiyor. I think we experienced this also here in Turkey recently. Sanırım yakın bir zamanda Earthquake. yaşadık. Yes. Deprem oldu. So that's the reason. Krishna helps us to feel helpless. Bu şekilde Krishna aslında bizim çaresiz Yes. hissetmemize yardımcı oluyor. Or war in Ukraine makes us feel helpless. Ya da Ukrayna'daki savaş bizim kendimizi çaresiz hissetmemize neden oluyor. Actually, when the war started, a lot of Ukrainian devotees shared very amazing realizations how this war really helped them so much to really take shelter of Krishna.
Ve savaş başladığında Ukrayna'da Adananlar çok güzel farkındalıklar paylaştılar. Gerçekten o savaşın onların Krishna'ya sığınma konusunda ne kadar yardımcı olduğunu anlattı. Yes, because when the bombs are raining from the sky, what other choice do you have except crying out to Krishna? You know, no other choice. Gökyüzünden yağmur gibi yani bombalar düştüğü zaman başka ne şansı kalıyor ki insanın Krishna'ya sığınmak dışında? Yes, or even some, you know, diagnosis of terminal disease makes you feel like taking soul of Krishna. Ve ölümcül bir hastalığa yakalandığımızda da yine aynı şey oluyor. Biz Krishna'ya sığınmak zorunda hissediyoruz. I remember on one Bhakti Sangam festival in Ukraine, Niranjana Swami told this story. Bir Ukrayna'daki bir Bhakti Sangam festivalinde Niranjana Maharaj bu hikayeyi anlatmıştı. You all have met Niranjana Swami, right? Hepiniz He's Niranjana visited here. Swami'yle tanıştınız değil mi? Evet. So he was sharing in one class how he was doing a medical checkup. Bir derste bundan bahsetti ve tıbbi bir kontrolden geçiyormuş muayene. And then the doctors found something. Mesela doktorlar onda bir şey bulmuşlar. And he said, oh, we have to examine this. This may very well be cancer. Ve doktor sonra bunu incelememiz gerekiyor. Bu bir ihtimal kanser olabilir demiş. But thank God it wasn't. Neyse ki değilmiş. But it took about 10 days for Marge to get the report. Ama Maharaj'ın bu rapora ulaşması 10 gününü almış. Yani. And he was smilingly sharing. In these 10 days, I probably chanted my best rounds. Ve gülerek bize bunu anlatıyordu. Sanırım bu 10 gün içinde en iyi turlarını yaptım. Yes, and he was saying, I was thinking, well, maybe that's it. You know? Şöyle düşünüyordum dedi yani belki de bu kadar işte. And it gave him a whole different perspective on life. Ve yaşama karşı bütün bakış açısını da değiştiren bir şey olmuş. So, and he intensified his chanting. Ve yani japasını mantra söylemesinde daha yoğunlaştırmış. Yes. I also remember, you know, many years ago, when His Holiness Jayapataka Maharaj had this first health crisis, that he was unconscious in coma. Jayapataka Swami'nin de bu ilk sağlıkla ilgili kriz yaşadığı dönemi hatırlıyorum ve bir komaya girmişti. I was at the time in Bangladesh. Ben o zaman Bangladeş'te bulunuyordum. And most devotees in Bangladesh are his disciples. Ve Bangladeş'teki öğrencilerin çoğu da onun öğrencisi. So when the news came out that Maharaj is in coma, everybody was completely devastated. Ve Maharaj'ın komaya girdiği haberi geldiğinde herkes üzüntüden kahroldu. And we immediately started 24-hour kirtan in all the temples. Ve bütün tapınaklarda anında 24 saat kirtana başladık. And these kirtans were the most amazing kirtans I've ever experienced. Ve bu kirtanlar benim hayatımda deneyimlediğim en inanılmaz kirtanlardı. Because they were chanted in utter helplessness. Çünkü büyük bir çaresizlik içinde yapılıyordu bu kirtanlar. Yes. Sometimes the kirtan leaders would actually literally be crying when they were leading. They were really crying out to Krishna. O kirtan liderleri bazen gerçekten Krishna'ya ağlıyorlardı kirtanı yaparken. But in such a situation, there's just no room for showing off. Böyle bir durumda yani gösteriş için hiçbir alan kalmıyor. Yes. Everybody was just crying out to Krishna and prayerfully appealing to him to protect Maharaj. Maharaj'ı koruması için herkes yani ağlayarak Krishna'ya sesleniyordu. Yes, and that's actually when I realized, wow, this is how kirtan should always be chanted. Ve ben o anda bunu fark ettim. Aslında kirtanlar hep böyle yapılıyor. And then it was interesting to observe as Maharaj's condition was becoming more stable. Bunu gözlemlemek de ilginçti. Maharaj'ın durumu iyileştikçe yes, that intensity faded away. Bu yoğunluk ortadan kaybolmaya başladı. And kirtan went back to its usual ways. Ve kirtan da sıradanlaştı tekrar. And a good portion of showing off entered again. Ve yine bir gösteriye yavaş yavaş dönmeye başladı. Yes.
So yeah, I mean this principle is there in japa as well as in kirtan, that we are meant to connect with the Lord, helplessly appealing to Him and calling out to Him. Bu japa ve kirtan içinde geçer, yani biz böyle bir ruh halinde olmalıyız. Ona gerçekten çaresizlik içinde yalvarıyor olmalıyız ve ağlıyor olmalıyız. So no matter whether in japa or in kirtan, chanting is all about connecting to the Lord. Japa içinde, kirtan içinde bu geçerli. Bunları Krishna ile Radha bağlantı bulmak için yapıyoruz. And of course, in order to connect with the Lord, first step is that we are mindful that He is there and we turn to Him and call out to Him. Ve Radha bağlantı kurabilmek için de ilk adım onun orada olduğunu fark etmek ve ona seslenebilmek, onu çağırabilmek. Maybe you heard that His Holiness Satchinanda Swami, he also gives very wonderful holy name retreats. Belki duymuşsunuzdur, Satchinanda Swami çok güzel kutsalisin inzivaları veriyor. And he likes to call this chanting, where we don't mindfully turn to Krishna, he calls this empty medicine capsule. Bizim Krishna gerçekten onun farkında olarak ve ona seslenerek yapmadığımız cefalar için boş birer hapa benzetiyor bunu. Empty capsule. Yani birer böyle ilaç kapsülü gibi, boş ilaç kapsülleri. Yes. Not tablet, but capsule. Yani tablet değil ama kapsül. Because capsule you can open and usually there should be some medicine inside. Çünkü ilaç kapsüllerini açabilirsiniz ve içinde genelde bir ilaç olması gerekiyor. But when we chant mechanically and without turning mindfully to Krishna, that's empty capsule. Ama biz yani mantra söylerken eğer farkında olarak Krishna'ya dönmüyorsak bu boş bir ilaç kapsülüne benziyor. It's almost useless. Neredeyse hiç işe yaramayacak bir şey. Because that kind of chanting will not do anything for our relationship with Krishna. Çünkü bu tür bir mantra söyleme şekli bizim ilişkimizi geliştirecek bir şey değil. The chanting will only be effective in re-establishing the relationship when we really mindfully turn to Krishna and call out to Him. Biz gerçekten Krishna'ya döndüğümüzde ve ona seslendiğimizde, onu çağırdığımızda ancak mantra söylememiz gerçekten o ilişkinin tekrar kurulmasını sağlayabilir. But very easily we can completely ignore Krishna in our chanting. Ama çok kolay bir şekilde biz mantra söylerken Krishna'yı görmezden gelebilir miyiz? We can keep ourselves so busy with service and projects and planning and ambitions. Kendimizi hizmetlerle, projelerle çok meşgul edebiliyoruz. And we can completely ignore our relationship with Krishna. Ve Krishna'ya olan ilişkimizi tamamen göz ardı edebiliyoruz. Yes, so the japa time is the time when we actually build this relationship. Ve japa yaptığımız zaman da aslında gerçekten bizim bu ilişkiyi kurduğumuz bir zaman. Yes, so this exercise which we were just doing, for some devotees this is quite an eye-opener. Bu yaptığımız egzersiz birçok adanan için onların gözlerini açan bir deneyim olabilir. That they very often realize, oh my God, all my chanting has been empty capsule. Onlar şunu farkında olabiliyorlar. Aman Tanrım, yani bütün yaptığım japa demek ki benim yaptığım japalar boş bir kapsül. Yes, simply rattling down the syllables of the mantra without turning to Krishna. Ve benim yaptığım şey yani mantranın hecelerini söylemek ama bunu Krishna'ya dönmeden, hiç onu seslemeden yapmak. I mean, I have to say from the first 20 years of my spiritual life, I definitely took empty capsules, for sure. Ben yani güzel hayatımın ilk 20 yıl için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Boş kapsüller aldım. I never even heard anything about these things. Bundan hakkında hiçbir şey duymamıştım bile o zaman. Because so often we put so much emphasis on the numbers. Çünkü çoğu zaman biz rakamlara, sayılara çok fazla vurgu yapıyoruz. How many rounds are you chanting? Kaç tur yapıyorsun? But we're not asking, so what kind of capsules are you taking? Full ones, empty ones? Bu soruyu hiç sormuyoruz. Peki sen nasıl kapsüller alıyorsun? Dolular mı, boşlar mı? And there's even
poisonous capsules too. Ve zehirli kapsüller de var. The empty capsule easily fills with poison. Ve boş bir kapsülde çok kolaylıkla zehirle doldurulabilir. What's the poisonous capsule? Peki bu zehir ne olabilir? Yani zehirli olan Offenses. İnanın Türkçe. You have to come to Eka Chakra to find out. It's when we use the holy name to show off. Kutsal ismi yani gösteriş için kullandığımızda. Yes, especially kirtan can easily become like that. Ve kirtan çok kolaylıkla bu hale gelir. Yes, and it's very clear, you know, if in kirtan there is also empty capsule. Kirtanda da tabii ki yani boş bir kapsül var. When we simply sing nice tune, nice music, but we are not calling out, we are not turning to Krishna, feelingly calling out to Him. Empty capsule. Çok güzel bir şekilde kirtan yapabiliriz, söyleyebiliriz melodik bir şekilde ama eğer Krishna'ya seslenmiyorsak, ona dönmüyorsak bu da boş bir kapsül olacak. So an empty capsule will not satisfy the soul. Ve böyle boş bir kapsül de ruhu tatmin etmeyecektir. So then we look for some satisfaction by gratifying the false ego, showing off. O zaman da Yani? biz sahte egomuzu yani tatmin ederek bir şekilde gösterişe dönüştürerek bunu bir tatmini yaparacağız. And that's how we invite the poisonous capsule to enter. Ve bu şekilde de biz zehirli bir kapsülün yani hayatımıza girmesi için By bunu davet etmiş oluruz. using the holy name to make a show. Kutsal ismi bir şov haline getirerek bunu yapıyoruz. Yeah, so chanting not such an easy thing. Mantra söylemek o kadar kolay bir şey değil. Okay, so But it was easy in your association. Ama senin fikirlerin well, I didn't find it easy. bana kolay gelmedi. And It was easy for us because of your presence and by Shakti, but with your presence you took our association and for you it was difficult. For us. I don't think so. Yeah. I don't think that's so. Sizin birlikteliğinizden dolayı bizim için kolay ama bizim birlikteliğimizden dolayı sizin için zor olmuş olabilir mi? Zannetmiyorum. But that is true, I felt the same. It was Ama bu doğru. so easy by Benim your için çok presence. kolay oldu. Sizin varlığınız. Well, then you must be also advanced. What can I say? Belki de ilerlemiş kişilersiniz. So what do we do now? Shall we ask for questions or shall we just apply in kirtan? Kirtan'a mı geçelim, sorular mı alayım? One One question. question. Okay, you. You Mataji. So he was saying about in an attentive japa during walk and this shopping, this that. So my Guru Maharaj, he was saying that we always should chant japa, and in his podcast one, he was saying that he met his devotee and he asked, where is your japa bin? And he said, I finished my rounds with Maharaj. And he said, do you think I did not? So we see that Guru Maharaj always chant during talking this, that. So what you say about this when we finish and we are not doing something during japa, we are doing japa during Yes. something. Yeah, that's a very common question. Oh, you better translate. Yani siz bu dikkatsizce mantra söylemekle ilgili olarak yani alışverişe gittiğinizde yürürken mantra söylediğinizde bunu dikkatsizce bir şekilde söylendiğini söylediniz. Ama benim mantra öğretmenim de her zaman japa yapmamız gerektiğini söylüyor ve bir podcastında da bir Adana'da karşılaştığımda Adana'da niye japası olmadığını sordu. Adana'da turların bitirdiğini söylemişti. Guru Maharaj da o zaman benim bitirmediğimi düşünüyorsun demişti. Ve o her zaman yani otururken herhangi başka bir şey yaparken de aslında japa yapmaya devam ediyor. Peki bunu nasıl anlayabiliriz? Yani japa yaparken bir şey yapmak değil de bir şey yaparken japa yapmak. Yeah, so it seems to be a contradiction, but it's not. Bu bir çelişki gibi görünüyor ama değil. Prabhupada also said we should chant 24 hours a day. Şila Prabhupada da bizim 24 saat günde japa yapmamız gerektiğini söylemiş. But the point is that our prescribed number of rounds
they should be chanted with undivided attention, not doing anything else. Ama buradaki önemli nokta şu ki bizim günde yapmamız gereken sayı yani 16 turumuzu aslında hiç dikkatimiz dağılmadan yapmamız gerekiyor. So and then of course while we are shopping or driving or doing this and that, we can just chant the holy name, either singing or chanting. Tabii ki ondan sonra alışveriş yaparken, arabamızı kullanırken ya da herhangi başka bir şey yaparken biz mantra söylemeye devam edebiliriz ya da kirtan yapabiliriz. Yes, there is no loss, of course not. Tabii ki burada hiçbir kayıp yok. But I usually recommend people not to even count these extra chanting. Ama ben çoğu zaman insanlara bu ekstra yazdıkları turları hiç saymamalarını bile tavsiye ederim. Definitely not on a clicker. Kesinlikle bir zikirmatikte bunu yapmamalılar. Because very easily we cheat ourselves and we say, oh, actually I have chanted already so many rounds on the way to work and shopping and this and that. Biz kolaylıkla bu şekilde kendimizi kandırabiliyoruz. Oh, ben çok tur yaptım bile yani işe giderken. So this is just extra chanting. Bu ekstra bir mantra. Yes, but our prescribed number of rounds, whatever number it may be, that should be chanted without doing anything else. Ama bizim yapmamız gereken belli sayıda tur var ve bu turlarımızın dikkatimizi hiç dağılmadan yapmamız gerekiyor. Also, we have to say that Prabhupada, he was firmly established in his relationship with Krishna. Bunu da söylememiz gerekiyor ki şimdi Prabhupada Krishna'ya olan ilişkisinde çok sağlam bir şekilde kurulmuştu. So he could chant on the plane, going for double walks and. Ve o yani uçakta yapabilirdi bunu ya da cephe yürüyüşüne gidebilirdi. Because he lived in that reality of my relationship with Krishna. Çünkü o Krishna'la ilişkisini yani gerçekliğinde yaşıyordu. But our relationship with Krishna is hardly established at all. Ama bizim Krishna'yla ilişkimiz neredeyse yok gibi. We are distracted immediately by the slightest little thing. En ufak bir şey hemen bizim dikkatimizi dağıtabiliyor. And our fear of death shows how our relationship with Krishna is practically non-existing. Ve yani ölüm korkusu da bizim aslında ölüm korkusu yaşıyor olmamızda Krishna ile ilişkimizin nasıl olmadığını gösteriyor. Yes, because as we are established more and more in our relationship with Krishna, we will lose our fear of death. Çünkü Krishna ile ilişkimiz ne kadar güçlenirse ölüm korkumuz da o kadar azalacaktır. So then death becomes the glorious moment when we finally can join Krishna. O zaman ölüm bizim için nihai olarak yani Krishna'ya ulaşabileceğimiz muhteşem bir ana dönüşecek. Yes, but I dare say most of us, we are not there yet. Ama yani ben bunu söyleyebilirim. And we want to stay here as long as possible. Burada olabildiğince çok kalmak istiyoruz. Yeah, so that shows that our relationship is practically not established yet. Ve bu da bizim ilişkimizin henüz kurulmamış olduğunu gösteriyor. Alright, so let us apply in a little kirtan what we discussed. Konuştuğumuz şeyleri şimdi kirtanda uygulamaya çalışalım. So that we want to mindfully turn to Krishna, call out to him feelingly, in desperation, in helplessness. Çaresizlik içinde, üzüntü içinde Krishna'ya dönelim ve ona seslenelim. And just to Hare Krishna. And just to help us feel helpless, Ve bizim çaresiz hissetmemize yardımcı olması için we can do a little imaginative exercise. biraz bir hayal kurabiliriz ve böyle bir egzersiz de yapabiliriz. We can imagine that tonight at 10 o'clock, the time comes when we have to leave this world. Bugün saat 10'da bu dünyadan ayrılmamız gereken zamanı. Well, you say this now, but I'm sure. I've been very close to that, and I just watch. Okay. I just watch. 9:45. Hang on. Bu akşam Let's not start a whole big discussion here. So let us imagine at 10 o'clock tonight, we all have to leave this world. Ve bunu hayal etmeye çalışalım. Bu gece 10'da hepimiz bu dünyadan ayrılacağımızı düşünelim. Let us imagine what it would feel like.
Ve bunun bize ne hissettireceğini hayal etmeye çalışıyoruz. And this may help us to really helplessly, desperately call out to Krishna. Ve bu bize gerçekten yani üzüntülü bir şekilde ve çaresizlikle Krishna'ya seslenme konusunda yardımcı olabilir. Because sooner or later the time will come. You Çünkü know? er ya da geç bu zaman gelecek. So no harm to practice a little bit. Bunu biraz pratik etmenin hiçbir zararı olmaz. And as we mentioned before, today His Holiness Kadambakana Maharaj was departing from this world. Ve daha önce söylediğimiz gibi Adanma'nın Svami de aramızdan ayrıldı bugün. So we can also remember that in a prayerful way. Ve dua eder bir şekilde bu ruh hali içinde biz Yes. bunu hatırlayabiliriz. And try and internally prepare us for this moment when we have to face this final challenge. Ve bu en nihai zorlukla bizim karşılaşacağımız o anı da bize hazırlamak için çok iyi olur. Okay? Okay. So now who do we invite to lead? Full capsule. Yes, full capsule please. Turn to Krishna and feeling the call out. That's the full capsule. Okay, thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Avrupa'daki Bhaktivinoda ki jai. Doğu Avrupa. Her Grace Devaki Devi Dasi ki Jai.